Hoş geldiniz. Size bugün bir soru soracağım. Basit bir soru. Ama cevabı hiç de basit değil. Haçlı seferleri ne zaman bitti? Tarih kitapları diyor ki 1291. Akka düştü. Haçlı seferleri bitti. Ben size şunu söylüyorum. Hayır, bitmedi. Kostümler değişti. Silahlar değişti. Gerekçeler değişti. Ama o mantık, o kutsal dava uğruna başkasının toprağına girme mantığı, o hala sapasağlam ayakta. Ve bu kitap tam da bu yüzden var elimde. Haçlı seferleri, inanç, güç ve savaş. Benim yazdığım, benim kapağını tasarladığım bir kitap. Kitap yurdunda satışta. Neden yazdım? Çünkü bu seferler sadece Orta Çağ'a ait değil. Bugünü anlamak istiyorsanız önce bunu anlamanız lazım. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. 1095 yılı. Clermont, Fransa. Papa II. Urbanus kürsüye çıkıyor. Etrafında binlerce insan. Ve şöyle diyor, kabaca çeviriyorum. Müslümanlar kutsal toprakları işgal etti. Gidin, alın. Tanrı böyle istiyor. Kalabalık bir ağızdan bağırıyor. Deus vult. Yani Latince, Tanrı böyle istiyor. Ve bu çığlıkla birlikte tarih değişti. Peki kimler gitti bu seferlere? Şövalyeler. Evet. Ama aynı zamanda yoksul köylüler, borçlu tüccarlar, maceracı gençler, papazlar, hatta çocuklar. Evet, çocuklar. Tarihte çocuk haçlı seferi diye bir şey var. Ve bu çocukların sonu hiç iyi olmadı. Bu kitapta tam da bunu soruyorum. Bu insanları gerçekten ne harekete geçirdi? Saf inanç mıydı? Toprak hırsı mıydı? Yoksa ikisi birlikte mi? Cevap şu: İkisi birlikte. Her zaman ikisi birlikte. İnanç, güç için mükemmel bir kılıftır. Bunu Orta Çağ'da da biliyorlardı. Bugün de biliyorlar. 200 yıl boyunca 8 büyük sefer. Yüz binlerce insan öldü. Şehirler yakıldı, medeniyetler hasar gördü. Peki Hristiyanlar Kudüs'ü aldı mı? Aldılar. Tuttular mı? Tutamadılar. 1187'de Selahaddin geldi, Kudüs'ü geri aldı. Ve Selahaddin tarihin en ilginç figürlerinden biri. Düşmanlarına bile saygıyla davrandı. Şehri ele geçirdiğinde katliam yapmadı. Batılı kronikçiler bunu yazdı şaşkınlıkla. Yani şöyle bir tablo var ortada. Barbar Doğu diye gidilen yerde düşmanınız size merhameti öğretiyor. Bir de şu var. Haçlılar yolda ne yaptı? İstanbul'u yağmaladılar. Dördüncü Haçlı Seferi'nde Hristiyan bir şehri, kendi kardeşlerini. Bu kitapta bu karanlık sayfaları da yazdım. Çünkü tarihi güzel göstermek benim işim değil. Tarihi anlaşılır kılmak benim işim. Ve şunu anlıyoruz. Bu seferler inanç kadar, belki daha fazla siyasi ve ekonomik hesaplarla yürütüldü. 1291. Son Haçlı Kalesi Akka düşüyor. Kitaplar bitti diyor. Ama Avrupalı güçler geri çekiliyor mu? Hayır. Sadece yöntem değiştiriyorlar. 15. yüzyılda Osmanlı güçlendi, Doğu ticaret yollarını kontrol altına aldı. Avrupalılar ne yaptı? Denizden yol aradılar ve buldular. Vasco da Gama Afrika'yı dolaştı. Kolomb Amerika'ya çıktı. Magellan dünyayı turladı. Bu keşifler bize hep macera hikayeleri olarak anlatıldı. Ama gidilen yerlerde ne oldu? Afrika'dan köle taşındı. Amerika'nın altını, gümüşü alındı. Yerli halklar kılıçtan geçirildi. 1291. Son Haçlı Kalesi Akka düşüyor. Kitaplar bitti diyor. Ama Avrupalı güçler geri çekiliyor mu? Hayır. Sadece yöntem değiştiriyorlar. Deus vult demiyorlardı artık. Medeniyet götürüyoruz diyorlardı. Gerekçe değişmişti. Mantık değişmemişti. Haçlı Seferleri kitabımda şunu vurguluyorum. Bu seferler bir dönem değil, bir şablon. Ve bu şablon defalarca kullanıldı. Farklı aktörler, farklı sahneler. Ama aynı oyun. Şimdi gelelim daha rahatsız edici kısma. Birinci Dünya Savaşı bitti. Osmanlı çöktü. Orta Doğu haritasını kim çizdi? Sykes-Picot. Bir İngiliz, bir Fransız.
Cetvel aldılar, çizdiler. Kabileleri böldüler, toplulukları parçaladılar. Bugünkü çatışmaların tohumlarını o çizgilerle ektiler. Bu bir Haçlı Seferi değil miydi? Sonra petrol bulundu ve birdenbire bu geri kalmış topraklar inanılmaz derecede önemli hale geldi. Çok tehlikeli, çok müdahale gerektiren. 1953'te İran'da demokratik seçimle gelen hükümet devrildi. Arkasında CIA vardı. Neden? İran petrolünü millileştirmişti. 2003'te Irak'a girildi. Kitle imha silahları gerekçesiyle. Silahlar bulunamadı. Ama petrol kuyuları yerindeydi. Tanrı böyle istiyor demiyorlardı artık. Demokrasi götürüyoruz diyorlardı. Orta Çağ'dan tek fark bu. Şimdi şunu soracaksınız. Tamam, peki ne yapmalıyız? Ben size bir siyasi manifesto sunmayacağım. O benim işim değil. Ben bir tarihçiyim. Tarihçinin işi şu: geçmişe bakıp bugünü görmek, kalıpları fark ettirmek ve bu nereden geliyor sorusunu sormak. Haçlı seferleri bize şunu öğretiyor: güç kendine her zaman kutsal bir gerekçe bulur. Kılıç taşıyan insan kendini kurtarıcı olarak görür ve bu inanç, bu kendini haklı görme hali en tehlikeli silahın ta kendisidir. Ama şunu da öğretiyor: Selahaddin gibi insanlar da çıkar tarihten. Güçlüyken merhametli olanlar, kazanırken bile insan kalanlar. Ve tarihin en parlak sayfaları silah seslerinin değil, bu insanların hikayelerinin sayfalarıdır. Bu kitabı yazdım çünkü. Bu hikayelerin hepsini bir arada görmek istedim. Sadece savaşları değil, savaşın arkasındaki insanları, Haçlı devletlerini yöneten kadınları, seferleri finanse eden tüccarları, kemiklerini yabancı topraklarda bırakan sıradan askerleri. Çünkü tarih, büyük isimlerin değil, sessiz insanların da hikayesidir. Eğer bu video size bir şey kattıysa, kitabı incelemenizi öneririm. Haçlı Seferleri, İnanç, Güç ve Savaş. Kitap Yurdu'nda bulabilirsiniz. Yalnızca Kitap Yurdu.com'da online olarak satın alabilirsiniz. Başka hiçbir yerde satılmıyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu çok büyük bir katkı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.